Geçtiğimiz günlerde Saw X'in ülkemizde vizyona girmesiyle önce tüm Saw filmlerini en baştan tekrar izledim ve sonra da Saw X'e gittim. Ve konuşacak birkaç şeyim var. Saw serisini ben çok severim. Hatta zamanında Complete Edition'ını bile almıştım. Eğer Saw serisini duyduysanız ve daha önce izlemediyseniz muhtemelen siz de Saw serisinin sadece bir işkence pornosundan ibaret olduğunu sanıyorsunuzdur. Ama size temin ederim ki öyle değil. Saw bence vahşetten ziyade her zaman hikayesi ve kurgusuyla ön plana çıkan bir seri. Tüm Saw filmleri birbirine mükemmel bağlı filmler. Mesela birinci filmde olan konunun arka planını 3. ve 7. filmde öğreniyorsunuz. 5. filmin konusu 3. filmde hazırlanıyor. 3. filmde gördüğünüz random adam daha sonra çok önemli bir karakter oluyor. İki farklı film eş zamanda geçiyor falan filan. Eğer Code Geass'tır, Death Note'dır, Dexter'dır, Sherlock'tur falan filan ana karakterin 8 boyutlu satranç oynayıp herkesi zekası da yenmesini seviyorsanız Saw tam sizlik bir seri. Ve Saw filmleri her zaman çok büyük plot twistler ile birbirine bağlanıyor ve ben yine bu plot twistlere bayılıyorum. Hele ilk filmin plot twisti bence en başarılı yapılmış plot twistlerden bir tanesi. Anlayacağınız gibi bu filmlerden spoilersız bahsetmek mümkün değil. Bu yüzden videonun bundan sonraki kısmı tamamen spoilerlı şekilde olacak. O yüzden videoya devam etmek isterseniz bu 9 Saw filmini izleyip gelin. Saw'un ilk filmi bence bir başyapıt. Bir banyo ve banyoda kilitli halde bulunan iki insanla oluşan bir film bu. Yanlarında bulunan ipuçlarından yola çıkarak neden burada olduklarının farkında oluyorlar ve buradan kurtulmaya çalışıyorlar. Saw 1'in başarısı ise bu kadar düşük bütçe ve basit bir konuyu bu kadar iyi anlatabilmesi. Saw 1 diğer filmlerden çok farklı bir film. Bu film bir korku filmi değil. Gerçi bence hiçbiri bir korku filmi değil. Korkunun anlamı çok farklı. Şöyle diyeyim o zaman. Bu filmde izlerken iğrenebileceğiniz hiçbir şey yok. Daha çok sıradan bir gelelim gizem filmi Saw 1. Filmin sinematografisi bayağı iyi. Filmin başında kamera Dr. Gordon'dayken asla sallanmazken Adam'a geldiğinde sürekli sallanıyor. Bu Adam'ın ne kadar stabil olmayışına işaret ederken Gordon'un ne kadar sakin kaldığını işaret ediyor. Veya direkt olarak filmin hemen başında kamera banyonun ortasındaki yatan cesedi gösterirken kendi etrafında dönüp bir çember çiziyor. Bu çember tabii ki Saw'un en büyük imajlarından bir tanesi. Çemberin ortasında da yani her şeyin merkezinde de sadece tek bir kişi var, Jigsaw. Aslında film yerde yatan kişinin Jigsaw olduğunu buradan belli ediyor yani. Filmin sonlarına doğru başka bir karakter silahıyla geliyor ve insanlar bunun kötü adam olduğunu düşünüyor. Ama çok geçmeden fark ediyoruz ki o da Jigsaw'un oyununun bir parçası. En sonunda Dr. Gordon kendi ayağını keserek oyunu kazanıyor ve özgürlüğüne kavuşuyor. Adam hiçbir şekilde kendini kurtaramıyor. Kendini çaresiz hissederken de o büyük anla karşılaşıyoruz. Ortada yatan cesetin aslında bir ceset olmaması ve her şeyi planlayan Jigsaw'un bu yaşlı adam çıkması. Ve tabii ki arkada ikonik olarak çalan ve daha sonradan çok daha fazla çalacak Hello Zep adlı müzik. Saw 1 her şeyle ikonik bir film ve daha çok uzun sürecek bir maratonun başlangıcı. İlk filmin başarısından sonra hemen ikinci film için de onay veriliyor tabii ki. Peki Saw 1'e devam filmi nasıl yapılabilir? Filmin kötü adamı Jigsaw 60 yaşlarında kötü bir adam. Bir oyuncak bebek yapmış, bu bebekle insanlarla konuşuyor. Peki bu adam kim? Neden böyle bir şey yapıyor? Neden insanları kaçırıp onları test etmeye zorluyor? Bu insanları nasıl kaçırıp banyo kilitleri? Neden böyle bir şey tezgahladı? Motivasyonu ne? Bu sorulara cevap vermesi lazım devam filminin. Ve Saw 2. Sonradan gelen Saw 3 ve Saw 4 de Jigsaw'u çok iyi anlatıyor. Artık hayatının emekli döneminde olan John Kramer karakteri kanser olduğunu öğreniyor. Beyin tümörü olmuş. Yaşamının sonlarına gelmiş. Eşi hamileyken bir kaza sonucu bebeğini kaybediyor. Daha sonra eşiyle de arası iyice kötüleşiyor ve ayrılıyorlar. Yani hayatında hiçbir yaşanacak dal bulamıyor John karakteri. Bu yüzden intihar etmeyi deniyor ama intihar etmeyi de başaramıyor. Ve burada bir şey fark ediyor. Yaşamın değerini sadece ölüme yakın bir deneyim yaşarsan anlayabilirsin. Jigsaw bir katil değil. Hatta kendisi de söylüyor bunu. Öldürmek iğrenç bir şeydir. Bana göre. Her oyununda insanlara bir kazanma şansı veriyor. Ama sadece bir şeylerini feda edebilirlerse. Yani yaşamak için bir hevesi varsa hayatta kalabilirler. John bunun bir tedavi olduğunu düşünüyor. En büyük örneği de Amanda karakteri oluyor. Amanda karakteri tamamen uyuşturucu kullanan, hayatını kötülüklerle geçirmiş birisi. John'un eşi olan Ciltak tarafından tedavi edilmeye çalışılmış ama hiçbir işe yaramamış. John'un ilk filmde Amanda'yı test ettiğini görüyoruz ve Amanda bu testten hayatta kalıyor. Daha sonra John'un hayatına bir yön verdiğini düşünüyor. Onu bir baba figürü olarak görüp yardımcısı oluyor. Sonra John Amanda'yı Jill'in karşısına çıkarıp bak diyor, bak senin tedavi edemediğin insanı ben tedavi ettim. Bak şu ana kadar 150 tane insan ölmüş olabilir ama bak bir tanesi düzeldi. Aslında Jigsaw karakteri ikinci ve devam filmlerinde çok büyük bir değişikliğe uğruyor. İlk filmde tam bir kötü adamken diğer filmlerde kendi adaletini sağlamaya çalışan, iyi veya kötü olmayan bir karakter olarak resmediliyor. Oğlum ilk filmde bu adam 8 yaşında bir kızı sırf babası annesini aldatıyor diye kaçırıp babası kendi ayağını kesmezse başka bir adam tarafından öldürecek lan çocuğu. Sonunda bu bir tedaviydi deyip böyle hissedecekti.
Saw 2 çok iyi bir devam filmi. Yine plot twist'i harika. Tekrar banyoya dönmemiz çok hoş. Bu yaşlı adamdan da çok ilgi çekici bir karakter çıkarmayı başarabiliyor film. Saw 3 yine çok şaşırtan bir film. Çünkü bu filmde John Kramer ölüyor. Bir filmde ana karakterin ölmesi ne demek? Serinin bitmesi demek yani. Son filmde herhalde. Ama Saw bundan sonra 4 film daha çekiyor ve Saw 7'ye kadar gidiyor. Ve bu 7 filmde de halen John Kramer var. Nasıl var diyorsanız John bunu hemen Saw 4'ün başında açıklıyor. Söz veriyorum ki eserim devam edecek. Öldüm diye bitecek mi sandın? Hayır, bitmedi. Oyun henüz yeni başladı. John Kramer 3. filmde ölse de kalan 4 filmde, tam 3 film diyelim, o kadar güzel flashbacklerle bağlanıyor ki bunu yapabilen başka bir seri var mı bilmiyorum. Saw 4, Saw 3 ile eş zamanlı olarak geçtiği için kendisini kurtarıyor. Saw 5'in senaryosunu 3. filmde John'un Hoffman'a verdiğini görüyoruz. Saw 6'nın senaryosunu yine aynı şekilde Saw 3'te John Jill'e vermiş bir kutu içerisinde. 7. filmde John'u pek göremiyoruz, onu 7. filmi konuşurken bahsederiz. Saw 3 sadece Jigsaw'un ölümü değil, Amanda'nın da ölümünü içeriyor. Aslında John'un Link karakterini test ettiği düşünülürken John "It's time to play a game" derken Amanda'ya bakıyor. Yani aslında Amanda tekrar testten geçiyor. Çünkü John Amanda'nın kazanılmayacak testler yarattığını düşünüyor. Ve Jigsaw oyununun ana noktası ise kazanılabilir olması. Ama John Amanda'dan vazgeçmiyor ve ona tekrar bir şans veriyor bu filmde. Eğer Link karakterine merhamet ederse oyunu kazanacak ve yaşamaya devam edecek. Ama etmezse sonu ölüm olacak. Amanda bu testi geçemiyor ve Link'i vuruyor. Biz bunu filmde kıskanmasından dolayı olduğunu görüyoruz ama aslında değil. Çünkü Saw 6'da görüyoruz ki Jigsaw'un bir diğer yardımcısı olan Hoffman Amanda'ya bir şantaj hazırlamış. Eğer Link'i öldürmezsen John'un bebeğini kaybetmesine neden olan adamın sevgilisi olduğunu anlatırım diyor. Amanda da bu şantaja yenik düşüyor ve Link'i vuruyor. Ama bilmediği şey Jeff karakterinin Link'in eşi olması. Eşinin vurulduğunu gören Jeff de hiç tereddüt etmeden Amanda'yı vuruyor. Her şeyin farkına varan Amanda da game over sözünü duyarak tekrar bir test olduğunu fark ediyor ama çok geçti artık. Jigsaw tıpkı ilk filmdeki gibi bu filmde de kendisini oyuna sokuyor. Jeff'in önünde tamamen savunmasız bir durumda. Merhamet edersen kazanırsın diyor. Ama Jeff bunu dinlemiyor ve Jigsaw'u öldürüyor ve son testini geçemiyor. Çünkü John bu ihtimali de göze alarak Jeff'in kızını kaçırmış ve yerini bilen tek kişi o. Film burada bitiyor ve insanı meraklandırıyor. Jigsaw öldü ve Saw 4 duyuldu bundan sonra. Peki ana karakter yoksa bu seri nasıl devam edecek? Burada da seriye dedektif Mark Hoffman iyice dahil oluyor. Namı değer öz abi ve serinin kötü adam rolünü devralıyor. Ben ilk gördüğümde Hoffman'ı hiç sevmemiştim. Böyle çok soğuk, sert bir adam gibi gelmişti. Ama izledikçe sevmeye başladım Hoffman'ı. Hoffman Jigsaw felsefesinden uzaktı. Saw 4'te kazanılması imkansız bir tuzak yaptığını görüyoruz. Saw 5'te de hiçbir bilgilendirme olmadan "sen kimsin, neden buradasın, bundan nasıl kurtulacaksın" gibi hiçbir bilgilendirme olmadan bir tuzak başlattığını görüyoruz. Kurbanlarının sadece ölmesini isteyen bir adam bu. Bir Terminator. Peki Hoffman'ın motivasyonu ne? Neden kötü adam? Bence filmler bunu da çok iyi açıklıyor. Annesi babası çocukken ölmüş, tek varlığı kız kardeşi. Ama kız kardeşi erkek arkadaşı tarafından katlediliyor ve devlet kız kardeşinin katiline çok komik bir ceza veriyor. Bu yüzden adaleti kendisinin sağlaması gerektiğini düşünüyor Hoffman ve Jigsaw'dan etkilenerek tıpkı onun yaptığı gibi bir tuzak hazırlıyor. Eğer bu mektup olmasaydı Amanda tehdit altında hissedip Link'i vurmayacaktı. Jeff eşi ölmediği için Amanda'yı vurmayacaktı ve tabii ki dolaylı olarak John Kramer'ı da öldürmeyecekti. Her şey tam olarak bu mektupla başladı. Yani herkesin ölümünden aslında tek bir sorumlu var, Mark Hoffman. Saw 5'in sonunda da dövüşü bilerek kaybedip kendisini cam fanusun içine kilitletip önündeki ajanın duvarla sıkışırken ölümünü izlerken yaptığı bakış da benim karaktere sonunda sıcak bakmama neden oldu. Saw 4 dediğim gibi Saw 3 ile eş zamanlı olarak geçiyor. İlk defa John Kramer'ın öldüğü film ve bence yine gayet işini iyi yapıyor. Genelde insanlar Saw 1-2-3'ten sonra serinin gereksiz olarak uzatıldığını söyler. Ama ben kesinlikle böyle düşünmüyorum. Saw serisinin ilk 6 filmi bence birbirine çok iyi bağlanmış, çok güzel filmler. Saw 5, Mark Hoffman ve Ajan Straum'un birbirini kovalaması ile geçiyor. Ben bu filmi çocukken izlerken hep bu iki karakteri karıştırırdım. Çünkü birbirine çok benziyorlardı. Oğlum baksana, kim anlamıyorum lan gerçekten halen. Saw 6 ve Saw 7'de de gerçekten birbirine çok benzeyen bir karakter var. Açıkçası bu seçimleri kim yaptığı bilmiyorum ama çok kafa karıştırıcı gerçekten. Sonunda ilk defa polisler Jigsaw'u yakalamaya çok yaklaşıyor bu filmde. Film boyunca düşmeyen süper bir tempo var. 8 kişinin ölümüne neden olmuş, bağlantılı 5 kişinin testi var bu filmde. Sonunda hepsinin kendi bağlantısını fark etmesi de çok iyi düşünülmüş. Bu filmde flashback sahnede John Kramer ve Mark Hoffman'ın da ilk karşılaşmalarını görüyoruz ve bir yapboz parçası daha aradan çıkmış oluyor. Saw 6 bende birazcık soru işaretleri bırakan bir film.
Bu filmde John'un sağlık sigortasını reddeden biri test ediliyor. Ama yani bence bu adam suçlu falan değil ki abi. Yani bu adam sadece bir şirket politikasını söyledi. Kendi başına kalacak değil sonuçta, değil mi? Yani şirket ne derse o. O yüzden bence test edilmesi yanlıştı. Ve tuzaklarda da sürekli bir seçim yapması isteniyordu. Bu tuzaklarda birilerini öldürecek, birilerini yaşatacak şekilde. Ama buradaki deneklerin de yine hiçbir suçu günah yok. Sadece bu adam için bir testin parçasılar. Ölüm sebepleri de sadece karşılarındaki adamın bir tuşa basıp basmaması olacak. Kazanılabilir bir şey değil. Bu yüzden ne bu testteki ne de bu testteki insanların burayı hak ettiğini düşünmüyorum. Hatta filmin başında sadece sigara içiyor diye test edilen bir adam var lan. Oğlum böyle sebep mi olur? Bu filmde Mark Hoffman yine ne kadar taşaklı bir adam olduğunu gösteriyor. Polisler iyice Hoffman'dan şüphelenmeye başlıyor bu filmde. Bunda da yine Amanda'nın çok büyük bir parmağı var. Çünkü after credits sahnesinde görüyoruz ki Saw 3 sırasında Amanda kayıp kıza gidip seni kurtarmaya gelen kişiye güvenme demiş. Bu kızı Saw 4'te Mark Hoffman kurtarıyor ve belli ki kız bu durumu polislere söylediğinde Hoffman üzerindeki şüphe giderek artıyor. Test kayıtlarının incelenmesiyle beraber Hoffman'ın Jigsaw olduğu tam ortaya çıkacakken burada 1v3 adlı bir sahne var ki yine adama hayran kalıyorsun. Tam bundan sonra artık Mark Hoffman'ın önünde kimse duramaz derken John'un eşine bıraktığı vasiyetinin son mektubunda karısından Hoffman'ı test etmesini istediğini görüyoruz. Ve burada yine Saw 4'e dönüyoruz. Sınava çekilmeden öylece gideceğini mi sanıyorsun? Hoffman asla test edilmedi. Saw 5'teki bu sahne bence pek de sayılmaz. Filmin sonunda Jill Hoffman'ı bayıltıp ikonik kafa tuzağını Hoffman'ı takıyor ama çok erken game over diyor. Hoffman kendisini kurtarıp bu testi geçiyor. Saw 7 birazcık problemli bir film. Şöyle ki normalde Saw 8 film olarak tasarlanmıştı. Ama her filmde düşen gişeler Saw 6'da bayağı bir düşüyor. Ve 2 film daha onay alamıyor yapımcılar. Bu yüzden her şeyi Saw 7'ye sıkıştırıp bitirmek zorunda kalıyorlar. Ayrıca film o zamanların modası olan 3 boyut teknolojisiyle çekiliyor. Ve tabii ki 3 boyutunda çok eksileri var. Tüm çekim açıları, sinematografi falan değişiyor otomatik olarak. Ve filmde pembe kam bile görüyoruz. Normalde filmi Saw 5'in yönetmeni yönetecekken Saw 6'nın yönetmeni filme geçiyor. Ve birçok sahnenin yeniden yazılmasını istiyor. O yüzden çok sıkışık takvimde çok zor bir şekilde çekiliyor Saw 3D. Filmin başından sonuna kadar da çok fazla soru işareti var. Mesela ilk tuzak. İnsanların önünde iki erkeği elinde oynatan bir kadını konu alan bir tuzak. Peki bu tuzak niye halka açık abi? Oğlum artık şov mu yapmaya başladık? John Kramer bu filmde çok az gözüküyor. Filme John Kramer'ı ekleyememişler. Plot twist'te de Dr. Gordon'un geri dönmesi. Dr. Gordon birinci filmden sonra hiç gözükmüyordu. Çünkü yapımcı filmiyle kavgalıydı. İlk filmin başarısından sonra gelen bonus parayı ödememişti yapımcı firma. Bu yüzden dava açmıştı oyuncu. Muhtemelen bu yüzden de ilk filmden sonra Dr. Gordon'u hiç göremedik. Hatta Saw 1 ve 2 arasında geçen video oyununda da normalde Dr. Gordon olacaktı. Hatta oynadığımız karakter Dr. Gordon'u öldürecekti bu oyunda. Ama bu kısımdan sonradan oyunlar çıkartılıyor. Ve Dr. Gordon 7. filmde geri dönmeyi başarabiliyor. Ve bu plot twist'i çok kötü yer Saw 7'de. Çünkü Gordon karakterini plot twist sahnesinden önce çok fazla gösteriyorlar. Yani bu sahneye geldiğinde burada Gordon'un çıkacağı çok belli oluyor abi. Daha önce hiç göstermeyip ilk defa burada çıksaydı belki okey olabilirdi. Ama bu şekilde hiçbir sürprizi kalmıyor. Ve bir kere daha Jigsaw'un gizli bir çırağı var plot twist'te, artık o kadar da etkileyici gelmiyor. Yine de bu olayın ta Saw 3'ten beri planlanması. İşte John'un Jill'e Dr. Gordon'a ilettiği bir kaset vermesi. O kasette Jill'in başına bir şey gelirse benim harekete geç denmesi, sonra Hoffman'ın Jill'i öldürmesi ve sonra Gordon'un ortaya çıkması yine iyi bağlanmış. Yani cümle o kadar uzun oldu ki ne kadar iyi bağlandığını anlayabiliyorsunuz. Yine de keşke 2 film olarak çıksaydı Saw 7 ve Saw 8 olarak ve yönetmen değişmeseydi ve 3 boyut iş olmasaydı ne olurdu diye merak etmeden geçemiyorum. İyisiyle kötüsüyle bence 7 filmlik Testere serisi benim çok sevdiğim, çok başarılı buldum ve defalarca izlediğim bir seri. Bayıldığım bir kurgusu var. Filmleri bu kadar bağlantılı yapmayı başarmak harbiden bence çok büyük bir iş. 7 yıllık büyük bir aradan sonra yeni bir film çıkıyor. Jigsaw. Jigsaw 2. ve 4. filmin yaptığı numarayı yapıyor. İki farklı zaman diliminde filmi ilerletmek. Bir tarafı Saw 1 öncesinde geçerken diğer tarafı Saw 7'nin sonrasında geçiyor. Ve ben keşke böyle bir film çıkmasaydı diyorum. Çünkü Saw 7'nin sonrasında geçtiği için direkt olarak zaman çizgisini ilerletmiş oluyor ve olası bir gerçek Saw 8'i engelliyor. Mesela filmde 10 yıl boyunca hiçbir Jigsaw olayının olmadığı söyleniyor. Yani Dr. Gordon Jigsaw olduktan sonra 10 yıl boyunca hiçbir şey yapmamış mı abi? Hoffman o banyodan kurtuldu mu? Kurtulamadı mı? Bu sorunun cevabını asla öğrenemeyeceğiz bu film sağ olsun. Çok daha iyi bir şekilde devam ettirilebilirdi bence senaryo Saw 7'den sonra. Ama bu film bunun içine ediyor. Şimdi istesen de Hoffman'ı alıp o banyodan kurtulamazsın. Çünkü biliyoruz ki abi 10 yıl boyunca hiçbir şey olmamış. Bu film yine çok bayatlamış bir iş daha yapıyor. Jigsaw'ın başka bir çırağı varmış. Allah Allah. Abi Saw 2 bunu ilk defa yaptı.
İşte testereyi alan Amanda'nın aslında bir Jigsaw'un çırağı olduğunu öğrendik. Etkileyiciydi, güzeldi. Saw 4'te Hoffman'ın Saw'un başka bir çırağı olduğunu öğrendik. Ana karakter olduğu için Saw'un başka bir kötü adam ihtiyacı vardı. O yüzden bu da okey, tamam. Saw 7'de 3. kez başka bir çırak ortaya çıktı. Dedik yeter abi, yani bu kadar saçma şey mi olur? Ama adamlar yetmiyor, 4. kez aynı numarayı yapıyor. Ve diyor ki bak bu adam Jigsaw'un çırağıymış. Ebesinin nikahı yani. Ve bu adam John Kramer'ın ilk çırağıymış. Peki neredeydi bu adam Saw 1'den 7'ye kadar abi? Nasıl cevap vereceksiniz buna? Vermişler. Ne demişler biliyor musunuz? Askere gitmiş. Askerdeymiş abi. Saçmalığa bak abi Allah aşkına. Bu 10 yıl meselesini silseler ve Jigsaw filminin after credits'inde Logan'ın Hoffman'ı baydan kurtardığı bir sahne görsek vallahi ben okey derdim. Tamam derdim, güzel bağlamışsınız. Bu filmin kötü adamı olan Logan karakterini genelde millet sevmez. Gördüğüm her yerde bu adamı linç ediyorlar. Ama ben açıkçası bu adamın duruşunu birazcık sevdim. Hoffman gibi kaba kuvvetiyle değil de gerçekten zekasını kullanan bir Jigsaw'du bu adam çünkü. Devam filminin gelmesini ve yaptığı oyunları görmek isterdim ama millet o kadar linç etti ki muhtemelen bu hiç gerçekleşmeyecek. Saw 9'da da yepyeni bir şey denediler. Baktılar John Kramer oynayan Tobey Mel gelmiş 80 yaşına artık. Abi bu adam daha kaç defa Saw filmi taşıyacak. Başka bir şey deneyelim dediler. Ve bu yüzden Spiral filmini yaptılar. İlk defa John Kramer'ın gözükmediği bir Saw filmi bu. Filmi bir komedyen olan Chris Rock'ın eline verdiler. Adam kendisi bir de başrol oynadı bu filmde. Ve film cidden bir komedi gibiydi. O yüzden sanırım iyi bir iş yaptı diyebilirim. İzlediğim en berbat filmlerden bir tanesi bu. Bu yüzden hiç hakkında konuşmayıp direkt geçiyorum. Spiral'in başarısızlığından sonra Tobey Bel'siz olmadığını gören film ekibi bu sefer tamamen ona odaklanan bir film çıkartıyor. Saw X. Bu filmi de Saw 1 ve Saw 2 arasında sıkıştırıyorlar. Tamamen John Kramer üzerine odaklanan bir film bu. Şimdi her Saw filmi mantık hatalarıyla dolu. Bugün konuşmaya kalksak her film hakkında 5 saat konuşabiliriz. Sonuçta film bu. Mantık hataları olması okey. Ama bu filmdeki mantık hataları da çok büyük, çok bariz be abi. Öncelikle John'un zaten hiçbir sigortası olmayan, devletten ayrı çalışan, ameliyat veren bir sisteme güvenmesini geçtim. Odaya girmeyeceğim. Dolandırıldığını anlayınca intikam almaya çalışıyor. Okey. Abi tamam da sen Meksika'da bu düzeni nasıl yaptın be abi? Diğer tuzakka tamam hadi senin kendi çalışma odandan çıkıyordu. Asistanların yardım ediyordu falan filan ama Meksika'da nereden buldun da bunu yaptın be adam? Bu oyuncağı nereden getirdin abi? Uçakta yanına mı koydun? Hem kız hem adam elinin ucundayken bir oyun uğruna ikisi de salıyorsun. Seni bir oyunun içine sokuyorlar. Ölüme burun buruna kalıyorsun. Ve güvendiğin tek şey sen boğulmak üzereyken adamların seni salıp yukarı çıkıp paraya bakması. He yani paraya bakmasalar burada senin boğumunu bekleseler ölecektin gerçekten. Bu mu yani plan? Bu tarz küçük şeyler açıkçası beni izlerken çok rahatsız etti. Onun dışında John Kramer karakterini bu kadar uzun süre izlemek ve yıllar sonra gerçekten bir Saw filmi izlemek güzeldi. En çok da After Credits memnun etti. Çünkü yakışıklı, karizmatik, kaslı bakışıyla herkesin mesleden erkek gibi erkek özel bir Hoffman'ı tekrar görüyoruz ve adam bir gram yaşlanmamış lan. Ya da CGI kullanarak yaşlandırmadılar, bilmiyorum. Gerçi CGI kullansalar Johnny ve Amanda da kullanırlardı sanırım değil mi? Çünkü Saw 1 ve 2 arasında olmayacak kadar yaşlı duruyor bir ikisi. Neyse her şekilde Hoffman halen Brawl'u kaldırabilecek durumdayken Saw 11 yine Hoffman odaklı olarak çıkmalı. Artık ne yaparlar bilmiyorum ama Tobey Mel sonsuza kadar bu seriyi taşıyamaz abi. Hazır Mark Hoffman daha yaşlanmamışken senaryoyu bir şekilde bu adamı tekrar getirmeliler. Saw tabii ki çok büyük bir ikon oluyor dünya üzerinde ve birçok parodisi çıkıyor. Bizim Türkler de çok seviyor ve tamamen parodisi olan bir film yapıyorlar. Destere. Evet, filmin adından da anlayabiliyorsunuz filmin kalitesini. Şive komedisi. Sürekli birkaç adam şiveli bir şekilde küfür ediyor filmde. Film o kadar kötü ki oğlum, filmin sonu yok lan. Bildiğin birdenbire film bitiyor. Çok kötü bir film. Ama iyi parodiler de var. Çok güzel hareketler, bunları test ediyor skeci. Yemin ederim bu 10 dakikalık skeç koskoca milyon dolarlık Spiral filminden çok daha iyi. Plot twist'i çok daha ilgi çekici. Ve Murat Akan Jigsaw'u harika canlandırmış. Saw serisi için genel olarak düşüncelerim bu şekilde. Bu videoyu buraya kadar kaç kişi izledi emin değilim. Çünkü tüm Saw filmini izlemiş, bu videoyu bulmuş ve sesimden nefret etmeyip sonuna kadar izleyen insan sayısı muhtemelen çok azdır. Ama açıkçası bu videoyu yapmak istedim her türlü. Neyse gittim, bay bay.